Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim doğum günüm. Bu sebepten ötürü de kendime böyle yapımı oldukça kolay, evde herkesin yapabileceği çok lezzetli bir pasta tarifiyle geldim. Bugün yanardağ pasta yapıyoruz. Şöyle içini de göstermek istedim size. Pastamızın son hali bu şekilde olacak. Dilerseniz şimdi yapımına geçelim. Öncelikle arkadaşlar tarifimde kullandığım bardağımın ölçüsü bu şekilde büyük çay bardağı ve 125 mililitre, bunu da belirtmek istedim. Şimdi yapımına geçiyoruz. 4 tane yumurtamızı kasemize alıyoruz. Yumurtamızın ardından 2 çay bardağı dolusu toz şeker var. Onu yumurtamızın içine ekliyoruz. Ve bunu da ekledikten sonra mikserle iyice çırpıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar, iyice böyle beyazlaşacak ve köpük köpük olacak. Bu aşamaya kadar çırpmaya devam edelim. Şimdi 2 çay bardağı yani 250 mililitre sütümüz var. Onu ekliyoruz. Sütümüzün ardından 2 çay bardağı sıvı yağımız var. Yani 250 mililitre. Mililitre olarak da ölçmek istiyorsanız söyleyeyim dedim. Diğerini de ekliyorum. 3 su bardağı unumuz var. Onu da ekliyoruz hamurumuzun içine. Ve her yerine karışana kadar mikserle çırpıyoruz. Dört yemek kaşığı kakaomuz var arkadaşlar. Onu da ekliyoruz. Ve bunu da mikserle iyice çırpıyoruz. Hamurumuzun her yerine dağılana kadar. İki paket şekerli vanilin kullanacağız. Birincisini ekliyorum şimdi arkadaşlar. Küçük bir süzgeç yardımıyla süzgeçten geçiriyorum ki topaklanma falan olursa daha pürüzsüz olsun diye. İkincisini de ekledik. Hamur kabartma tozuna geçiyorum. Birincisini ekliyorum. İkinci hamur kabartma tozunu da ekliyorum. Bu sayede 2 paket şekerli vanilin ve 2 paket hamur kabartma tozu kullanmış olduk. Bunları da ekledikten sonra iyice çırpıyoruz arkadaşlar mikserle. Ve şimdi altına yağlı kağıt serdiğim, kenarını yağladığım 28 santimetrelik kelepçeli kalıba hamurumu döküyorum. Ve şimdi fırına gönderiyoruz arkadaşlar. 180 derecede alt üst ayarda 55-60 dakika kadar kontrollü pişirmenizi öneririm. Şimdi fırına sürüyoruz ve kapatıyoruz. Kekimiz pişti, görüyorsunuz. Şimdi diğer malzemelere geçelim. Öncelikle meyveli sosumuzu hazırlayacağız. Doktor Oetker meyveli sos kullanıyorum ben hazırlarken. Bir paket meyveli sos tozunu sos tavasına döküyorum. Ardından 1 su bardağı su ekliyorum. Ve iyice kıvam alana kadar pişirmeye devam ediyoruz.
Görüyorsunuz böyle fokur fokur kaynamaya başladı. Bu şekilde olduktan sonra 1 dakika daha pişirip altını kapatabilirsiniz. Şöyle yakından göstereyim dedim size. Son hali bu şekilde oluyor. Şimdi diğer iç harcını hazırlıyoruz. 1 paket krem şanti döküyoruz kasemize. Tozu ekledikten sonra 1 su bardağı soğuk sütü ekliyoruz tozumuzun içine. Ve blenderımızın çırpma ucuyla iyice kıvam alana kadar bu şekilde çırpmaya devam ediyoruz. Görüyorsunuz bayağı böyle kıvam aldı. Bu aşamadan sonra blenderımızı kapatabiliriz. Şimdi hazırladığımız krem şanti karışımının içine 1 paket bu şekilde pötibör bisküvimiz var. Onu parçalayacağız. Öncelikle paketimizi açalım. Daha sonra bu şekilde küçük küçük kırıp krem şantimizin içine atacağız. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Siz de öyle yapın. Ve şimdi iyice krem şantinin her yerine bisküvi dağılana kadar karıştırıyorum. Tabii ki bu tarifi deneyenler farklı bisküvilerle de yapmış ama ben pötibörle denemeyi düşündüm. Yani siz farklı şeyler seviyorsanız onlarla da olur. Şimdi onu da hazırladıktan sonra pişmiş olan kekimizi ilk önce alt üst olarak ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bir alt taban bir de üst taban olacak. Daha sonra üst tabanımızı yani üstüne koyacağımız parçaları bu şekilde 8 tane eşit parçaya bölüyoruz. Yani böyle 8 tane üçgen şeklinde olacak. Bütün parçaları eşit bir büyüklükte kesmeye çalışalım. Hepsini kestikten sonra alt tabanını sütle ıslatmaya geçiyoruz. 1 su bardağı sütün ortalama yarısını falan bu şekilde pasta tabanına sürüyorum. Her yerini sütle ıslattıktan sonra krem şantili bisküvili hazırladığımız harcı döküyoruz. Ve spatula ile böyle hafif tümsek bir görüntü veriyoruz. Bu aşamadan sonra o kestiğimiz üçgen parçaları sütle ıslatıyoruz. Yani üst tabanı da ıslatıyoruz güzelce. Islattıktan sonra da parçalarımızı bu şekilde spatula ile alıp diğer hazırladığımız yere bu şekilde yapıştırıyoruz. Yani dağ görünümü vereceğiz arkadaşlar. Diğer parçaları da bu şekilde aynı yanına ekleyip devam ediyorum. Bu aşamayı biraz hızlandırarak gösterdim sizi sıkmamak adına. Hepsini bu şekilde yan yana diziyoruz. Şimdi bunları da hallettikten sonra o hazırladığımız meyveli sosumuzu bu şekilde üstten döküyoruz. Görüyorsunuz aralardan sosumuz akıyor. Çok lezzetli bir hal almaya başladı. Bitter damla çikolatalarımız var. Onu da böyle ekliyorum pastamızın içine. Lezzet olarak da güzel bir tat veriyor. O yüzden size de tavsiye ederim. Ve şöyle her yerini çevirerek göstereyim size. Son hali bu şekilde oluyor. Şimdi pasta dilimimizi bıçak yardımıyla kesiyoruz ve tabağımıza alacağız. İyi ki doğmuşum arkadaşlar ve iyi ki sizlerle
bu şekilde buluşma şansını yakalamışım. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun diyorum. Bugün benim gibi doğan herkesin de doğum günü kutlu olsun. Hep beraber nice yaşlarımıza. Daha farklı pasta tarifleri için de takipte kalmayı unutmayın.